Herkese merhaba, ben Şenol. Üretim planlama ilgili çalışmaların beşincisi ve kaynak kapasitelerinin temeli ve en önemlisi olan zamanı, yani iş gününü, hafta sonu, resmi ve dini tatiller, ayrıca tarihlerini kendinizin belirlediği planlı duruşlardan düşünmüş halini bulunduğunuz yıl içinde gerek geçmiş gerekse gelecek yıl bazında göstermeye çalışacağım. Bir planlamacının bilmesi ve hakim olması gereken ilk temel bilgidir. Tüm diğer kaynak gereksinimleri planlamasından önce hesaplanması ve hakim olunması gereken ilk detaydır. Yani kısacası bulunduğunuz yıl içinde kaç iş günü olduğunu bilmektir ki bildiğiniz gibi her yıl dini bayramların zamanlamasının bir önceki yıla göre değişkenlik göstermesi, bulunduğunuz firmanın izin ve bakım planlarının zamanlaması ve süresinin ve hatta resmi tatillerin hafta sonuna denk gelip gelmemesi bile yıl içindeki iş günü süresinin uzaması veya kısalmasıyla doğru orantılıdır. Şimdi benim hazırladığım çalışmanın detaylarına bakabiliriz. Bunun için zaman analizine geliyorum ve burada ilk sütunda günler, şuradaki satırda aylar, şuradakinde ise iş günlerinin hesaplandığı alan bulunuyor. Burada ise hafta sonu, resmi tatil, dini bayram ve şurada da sizin belirleyeceğiniz tarihlerde gerçekleşecek planlı duruşlar temsil edilecektir. Şimdi sırasıyla hepsine bir bakalım. Ama öncelikle buradan tip yazan hücreden ben buradan yazıya tıkladığımda gördüğünüz gibi burada ayların iş günleri geldi. Buradaki iş günleri şu an içinde bulunduğumuz yıl olan 2021 yılına göre geldi. Bu verilerin doğru olup olmadığını şöyle test edelim. Bildiğiniz gibi en çok değişkenlik gösteren ay Şubat ayıdır. Kimi zaman 29, kimi zaman 28 gün çeker. 29 gün çekmesinin nedeni de bir yıl 365 gün 6 saattir ve her 4 yılda bir artan bu 6 saat toplandığında bir gün yapar. Bu da Şubat ayının her 4 yılda bir 29 çekmesine neden olur. Şimdi doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. En son 2020 yılı Şubat ayı 29 çekiyordu. Şuradan da kontrol edelim. Evet, görülüyor burada. Şubat ayı 2020 yılı 29 çekiyor. Biz buradan 2020 yılını seçtiğimizde şuranın 29 olması gerekiyor. Oldu. Peki şimdi şöyle yapalım. 4 yıl eksi 4 yıl artı şeklinde yapalım. Yani 2020'den 4 çıkartma 2016 olması lazım. 2016'nın 29 olması lazım. Evet, doğru. Şimdi bir 2017 yapalım. Şurası görülsün. Peki 2020'ye 4 eklersek 2024 olur. 29 oldu. Bir de şöyle bir test edelim. 2023 yapalım. Tekrar 2021 yapalım. Doğru çalıştığını gördük. Şimdi hafta sonuna bakalım. Burada cumartesi, pazar ve hepsi şeklinde sekmeler var. Öncelikle bir cumartesiyi seçelim. Burayı cumartesiyi seçtiğimde tüm bir yılın, 2021 yılının tüm cumartesileri burada görülüyor. Bir deneyelim bakalım. Kontrol edelim. Biz şu anda 12 Haziran'dayız. Haziran'a bakması daha kolay olacak. 12 Haziran Cumartesi. Şuradan baktığımızda 12 Haziran Cumartesi. 19'u yine aynı şekilde Cumartesi. 26'sı şeklinde gidiyor. Bu arada şuradaki iş günü değişimlerini görmüş olmanız gerekiyor. Bakın buradaki rakamlar değişti. Ve şimdi tekrar şuraya gelelim. Bu sefer pazarı seçelim. Bunların hepsi pazara dönecek. Bir de pazarı kontrol edelim buradan. Ayın 13'ü, 13 Haziran ve 20 Haziran şeklinde gidiyor yine. Tekrar geliyorum buraya ve hepsini seçiyorum. Şuradaki iş günü değişimlerine dikkat edin. Ve bütün cumartesi pazarlar gelmiş oluyor. Buradan yıl değiştirdiğimiz zaman yıla göre de değişecek bu. 2020 yılının cumartesi pazarları, 2022'nin cumartesi pazarları şeklinde. İsterseniz bunu da kontrol edebiliriz. 2020'nin veya 2022'nin kalsın. 1 Ocak cumartesiye geliyor. Bakalım. Evet, aynı şekilde pazar ikisi. Şimdi bunları kaldıralım. Ve şimdi resmi tatillere bakalım. Resmi tatiller burada hepsi görülüyor. Yılbaşı, resmi tatil adı altında göreceksiniz bunları. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve hepsini seçelim. Bunları kaldıralım. Dini bayramlar. Mesela Ramazan bayramına bakalım. Gelelim Kurban Bayramı'na.
ve hepsi diyelim. Bunları da bir önceki yıl ve bir sonraki yıl şeklinde kontrol edebiliriz. Şu anda 2022 yılının dini bayramlarını görüyorsunuz. Bunu kontrol edebilirsiniz. 2 Mayıs'a denk geliyor. Kurban Bayramı da 9 Temmuz'a denk geliyor. Şimdi bunu 2021 yani içinde bulunduğumuz yıla değiştiriyorum. Ramazan Bayramı geçti. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Kurban Bayramı da 20 Temmuz Salı günü başlıyordu. 23 Temmuz Cuma. Bir bakalım. Evet. Bir de son olarak 2020 yılını bayramlarını kontrol edelim. Bunu kontrol edebilirsiniz. 24 Mayıs'ta başlamış. 26 Mayıs'ta Ramazan Bayramı. 31 Temmuz'da Kurban Bayramı başlamış ve 3 Ağustos'ta bitmiş. Şimdi bunları kaldırıyorum. Hepsi diyorum ve burada planlı duruşları şöyle yapacağız. Burada ben bakım, yıllık izin, sayım şeklinde 3'e ayrılmışım ve hepsi diye seçenek eklemişim buraya. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Peki bakım, yıllık izin, sayım neye göre değişecek? Burada şöyle bir alan var. Yan tarafta bu verileri girebileceğiniz bir sütun var. Ben şu şekilde yaptım. İşte kaç gün bakım yapmışım? 10 günlük bir bakım tarihi eklemişim buraya. Hatta burayı 1 Temmuz diye eklemişim. Şunu değiştirelim. 2 Temmuz diye yazıp şunu aşağı doğru çektirelim. Hepsi aynı olmuş. Sonra yıllık izinleri ayarlamışım burada. Kaç günlük yıllık izin yapmışım. Burada 20 günlük yıllık izin ve 2'ye bölmüşüm bunu. Ağustos ve Ekim ayları. Sonra da Aralık ayının son 5 günde sayım olarak ayırmışım. Şimdi bunu bir kontrol edelim bakalım. Bu şekilde mi? Mesela bakımları biz ne demişiz? Tabi burayı 2021 yılı yapmam lazım. Çünkü biz içinde bulunduğumuz yıl içinde yaptık bunu. Bakın şu şekilde ben tarihi bir daha kontrol edeceğim. 15 Şubat, 18 Şubat. Evet. Burada ise 1 Temmuz, 6 Temmuz. Kontrol edelim. Doğru. Peki şöyle yapalım. Yıllık izinlere bakalım. Yıllık izinler için şöyle yapmışız. 9 Ağustos 18 Ağustos'ta başlıyor. Kontrol edeyim. Doğru. Diğeri de şöyle 15 10 24 10. O da doğru. Son olarak da yıllık sayım diyelim ve Aralık ayını şurada görebiliyoruz zaten. O da burada. Şimdi şöyle yapalım. Boş diyelim. Şuradaki iş günü değişimlerini toplu bir şekilde görelim. Hepsi diyorum. Ve iş günü değerleri de değişti. Şimdi tamamını seçelim. Hepsini topluca görelim. Burada şöyle bir şey var. Cumartesi pazara denk gelen kısımlarda mesela örnek veriyorum işte bakın bakımın tam ortasına cumartesiye denk gelmiş. Burada hafta sonunu alıyor. Diğerini yazmıyor. Aynı şekilde burada. Şimdi bunları kaldıralım. Şimdi bu tipi renk olarak değiştirelim ve buranın renklendiğini göreceksiniz. Yeşil alan iş günlerinin tamamını gösteriyor. Peki bu eksik olan günler nasıl gösteriliyor? Burada siyah olarak gösteriliyor. Siz bunu değiştirdiğinizde burası da ona göre değişiyor. Yıllara göre değişecek. Hafta sonları mavi, resmi tatiller mor, dini bayramlar turuncu ve planlı duruşlarda kırmızı şeklinde görünecek. Bakalım kontrol edelim. Hepsi diyorum direkt. Ve bu arada renkler gelince de burada iş günlerinin değiştiğini göreceksiniz.
Burada az önce söylediğim gibi cumartesi pazarları öncelikli olarak alıyor. Bu şekilde. Şimdi bir de bu çalışmamızın özet tablosuna bir bakalım. Burada bir grafik görülüyor. Bu grafik buradan besleniyor. Şuradan. Benim burada yaptığım değişiklikler burada grafik olarak görünmekte. Şurada da bunun özet hali. Şöyle yapalım. Buradan cumartesi pazarları kaldıralım. Bu 2021 yılında tüm cumartesi pazarlar çalışılacakmış gibi düşünelim. Burada hemen grafiğimiz değişti. Cumartesi pazar sıfırlandı. İş günümüz %87'ye çıktı. Şöyle yapalım. Resmi tatillerin de tamamında çalışacağımızı düşünelim. Resmi tatiller sıfırlandı. İş günü arttı. Hatta dini bayramlarda da full çalışacağız diyelim. %90'a çıkarttık ve dini bayramlar da sıfırlandı. Burada bakım, yıllık izin ve sayım kaldı. Bunları da kaldıralım. Sadece şöyle diyelim. Yıllık izin kalsın. %95. Hatta bunu da kaldıralım. Şurayı şu şekilde görelim. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Bu çalışmayı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmanın nasıl hazırlanabileceği ilgili danışmanlık hizmeti verebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.